Az evvel drone'u kaybettik. Göbekli Tepe'de tapınak yapan insanlar varken burada hala duvar resimleri çiziyorlarmış. Dimdik bir şey görüyor bomboş arazinin içinde. Sen ne düşünüyordun? Evet. Günaydın. Biz Nine Miles Kanyonu'ndayız. Şurada yazıyor zaten. Gece burada kaldık. Siz hiç mutlak sessizlikte uyudunuz mu? Ya da bize öyle gibi geldi. Hiç ses yok. Rüzgarın sesi yok. Hayvan sesi yok. İnsan sesi yok. Işık yok. Hiçbir şey yok bu burada dün akşam. Ben ilk başta korktum birazcık. Yani tamamen hiçliğin ortasında bir yerdeyiz. Telefon çekmiyor, internet çekmiyor, insan yok. Gideceğimiz yere 9 mil var. En yakın kamp yeri 10-15 mil civarında falan. Görüş kameralarıyla birilerinin gelip bizim karavanımızı basmak gibi bir ihtimali yok. Perdeleri açık bıraktık. Böylece yakınımıza gelecek birisinin zaten o kadar karanlıktı ki ışık kullanmadan gelmesi mümkün değildi. Biz de onu görecektik. Hayvan gelirse zaten Sherlock var. O her şeyi hissedebiliyor. Dolayısıyla böyle rahat rahat huzurlu bir uyku uyuduk. Tek sıkıntı neydi biliyor musunuz? Arkada taşkın tehlikesi var. Dikkatli olun burada durmayın yazıyordu. Ve tam gecenin yarısı bir sağanak yağmur başladı. Şakır şakır hiç durmadan gök gümürtüleri. Sherlock'un da ödü patladı. 15 dakika sürdü be. Valla bana bir saat falan sürdü gibi geldi. Sen bence 15 dakika sonra uyumuşsun ondan fark etmemişsin. Çünkü Sherlock bile yatağın üstüne atladı ki yatağa gelmesi yasak onun, bir şey diyemedim. İttiriyorum gitmiyor. Tir tir titriyordu. Bir saat falan kaldı herhalde, o da gitti ondan sonra. Ama güzeldi. Sabahleyin burada uyanmak da güzeldi. Şimdi size biraz manzarayı göstereyim. Sherlock uzun zamandır ilk defa tasması olarak serbest. Gitsin mi gitmesin mi ne yapsın karar veremiyor, o yüzden böyle bir şaşkınlık içerisinde. Böyle bir yerdeyiz. Şuradan aşağıda oradan bir yol gidiyor iki dağın arasından. 7000 yıl öncesine dayanan bir insan tarihi var burada. Kızılderililer veya Kızılderililerin ataları yaşamış. Zaten bu 8 mil ileride onların duvar resimleri varmış. Rock art diyorlar onlara, kaya sanatı. Onları görmeye gideceğiz. Biz Türkiye'de de o kaya sanatlarını görmeye çok gittik ama gittiklerimizin kimi umurunda değildi. Paçavra gibi duruyordu bir yerde. Kimisi yıkılmıştı. Hiçbirisine ulaşamamıştık neredeyse. Bakalım burada gördüklerimiz tahrip edilmiş mi? Sağına soluna yazılar yazılmış mı? Yoksa sapasağlam duruyorlar mı? Gideceğiz bakacağız şimdi. Bu arada akşam geldiğimizde burada böyle bir tanker, üzerinde su vardı. Ve yanında da bir tane telefon vardı. Ve hafiften yağmur çiseliyordu. Telefonun da azıcık şarjı kalmış. Haluk kıyamadı. Telefonu poşetin içine koydu. Güzelce sardı. Sahibi gelirse en azından telefon ölmemiş olsun diye. Öylece bıraktı. İnşallah hiçbir şey olmadan sahibine ulaşmayı başarır. Rasmussen mağarası diye geçiyor. Bir tane resim var. Sanki bir uzay aracı gelmiş, oraya birilerini indirmiş gibi duruyor. Yerdeki kayaların üzerine de şekiller. Hatta bence şunlar ayak izleri gibi duruyor. Burada birileri yaşamış. Burası bir mağaraymış. Duvarlarına hep resimler yapmışlar. Az evvel bulunduğumuz mağara orasıydı. Oradan azıcık buraya yürüyünce şurada başka resimler var. Sanki ormanlar, üzerinde kocaman bir geyik, yılan veya yol. Şu belki de yoldu. Buraya gelen yol böyle virajlı virajlı bir yol. Aşağıda böyle üçgenler var. Onlar belki de ormanların olduğu yerler veya belki de kamplarını gösteriyordu. Burada sanki elinde bir şeyle yürüyen bir insan ama kolları çok uzun, yere kadar değiyor. Bu sanki bir aletle çalışan bir insan. Yanında başka biri. Kuyruk da var. Allah Allah. İlginç şekiller. Gelip buraya taşlarla bir şeyler kazıyan öküzler de var. 1971'de gelmiş buraya bir şeyler kazımış. Bu bölgede dinozorlar çok fazla olduğu için kitaplarda da yazmışlar sadece. Dinozorlar ve kemikleri koruma altında. O yüzden onlara kesinlikle dokunmayın. Bulduğunuz yerde bırakın yoksa tarihin bir parçasını kaybederiz diyor. Ama onun haricindeki fosillerden veya parçalardan alabilirsiniz koleksiyon olarak diyor. Ben de şimdi yerde böyle bir şey buldum. 9 Mile Kanyon'dan, yani 9 mil kanyondan bir andaç olarak alıyorum yanıma.
Az evvel drone'u kaybettik. Ve şu andaki bu terimizin sebebi yürüyüş değil, kesinlikle drone aramak. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir vadideyiz. Yer düz, indiği yer düzdü. Sadece düz olabilen her yeri aradık, her yeri aradık. Şu kayaların arkasında az evvel gezdiğimiz mağaranın olduğu yere inmiş. O tamamen benim eşekliğim. %51 varken kaldırdım. %100 olmadan kaldırmıyordum. Üstelik telefonunun hafızası da dolu olduğu için en son indiği yerin videosunu da çekemedin. Yani son indiği yeri görebilsek gidip alacağız, onu da göremiyoruz. Yani karavanın yakınlarında olduğu kesin de. Neyse bulduk. Bulduk ama görüyorsunuz Haluk'un kafasından ter damlıyor. Ben hakeza aynı durumdayım. Çok korktuk. Her yer aradık. Ben dedim tamam veda ettik. Yeni bir drone alacağız herhalde. Zaten giderken ben yukarı kalkarken vedalaşmıştım onunla. Ama geldik yeni neyse ki bulduk. Burada bir aileyle tanışmıştık baba oğulla. Onlar o tarafa doğru yürüyorlardı. Onlar buldular. Gerçi biz zaten gidecektik o tarafa ama onlar buldular, seslendiler. Gittik aldık. Ama yani hakikaten her tarafımızdan ter aktı. Bu arada neyse şöyle dönelim olaya. Burası kocaman bir vadi. Her ne kadar 9 mile yani 9 mil kanyon deseler de bence 9 mil hikaye çok çok daha büyük bir kanyon burası. Zaten yola çıktığımızın 44. milindeyiz şu anda. Ve Ben de bu keçileri seveyim. Görüyor musunuz keçileri? evet görünüyor keçiler. Ve her yerde böyle işaretler var. Hani yolun üzerine görünebilenler var. Muhtemelen yukarılarda bizim ulaşamadığımız yerlerde de var. Bazen yakalıyoruz, görüyoruz, resimlerini çekiyoruz ama bu resimlerin bazıları 7000 yıl önce olduğunu söylüyor. Bazıları da 2000 yıl önce olabilir. Sadece radyasyon testleri doğru yanıtı vermiyordur. Çünkü güneşin altında çok fazla kalmışlar diyor. Eğer 2000 yıl önce ise Büyük İskender'in Asya'da büyük seferler yaptığı dönemde burada daha duvar resimleri çiziyorlarmış. Ama 7000 yıl önce ise Göbekli Tepe'de tapınak yapan insanlardan 5000 yıl sonra burada hala duvar resimleri çiziyorlarmış. Yalnız duvar resimlerini bir incelemenizi rica edeceğim sizden. Keçileri, geyikleri, hayvanları bu kadar düzgün çizen insanları bu kadar kötü çizmiş olmaları imkanlı gelmiyor. Bence bu işin içinde başka bir iş var. Ne olabilir sizce? Bakın bakalım. Evet, drone kaybolunca Haluk birdenbire yürümeyi öğrendi. Kendi kendine koşturup duruyor oradan oraya. Kovboy filmlerinin çekildiği yerlerdeyiz şu anda. Aramızda bir yaklaşık 70-80 sene bile olsa o değil yani. Ve yolun sonu. Burası Dedi Kanyon'un sonu. Enteresan taşların olduğu yerler. Acaba biz de güzel bir taş bulabilir miyiz ki? O ne? Bu silahlar kullanılan bir taş parçası. Nasıl kullanıyorlar ki silah olarak? Şöyle. Ya. 9 Miles Kanyon'un içindeki Dedi Kanyon'dan Haluk'un aldığı bir andaç bu da. Bunlardan biz Türkiye'de de görmüştük. Orada adı ne bilmiyorum ama burada bunlara crane diyorlar. Gittiğin yerlerde ben buradan geçtim diye iz bırakıyorsun. Biz hiç yapmıyorduk. Bu sefer yapalım istedik. Böyle bir crane'imiz var artık bizim de. Çaylak ihtiyarlar buradaydı. Bu bölgenin en önemli yerine, rock art dedikleri yerine gidiyoruz. Büyük Av. Bakalım gerçekten o kadar büyük av mıymış? En son artık bundan sonra geri döneceğiz. Evet, buradan geri döneceğiz. Ama çok sıcak. Ve biz bizim arabanın sürekli ısındığından şikayet ediyorduk. Yollarda durmak zorundaydık. Az evvel bir tane Sprinter gördük. Adam dedi ki ben saat 3'te yola çıkıyorum. Üstelik benim arabam yeni. Çünkü hava çok sıcak. Demek ki biz de öyle yapacağız artık. Türkiye'deki tek başına seyahat etmeye korkan kadınlar. Bu kadın 80-85 yaşında var ve tek başına bir karavanla yolculuk edip buralara gelip etrafı geziyor. Karavanla gezmenin yaşı yok, cinsiyeti yok, yalnızlığı çiftliği yok. Gelin, gezin. Bilim adamları diyorlarmış ki bu kaya resmi ya Kasım'ın sonlarında ya da Aralık'ın başlarında yapılmış. Çünkü koçların, koyunların ve kuzuların aynı anda bir arada sürüde oldukları tek zaman ona denk geliyormuş. Şu en tepedeki boynuzlu olan şekil Fremont'ların genel olarak yoğun olarak resimlerinde bulunan bir şekilmiş. Ama bu arada onunla birlikte işte okları, yayları olan diğer insanlar da görünüyormuş aralarda veya koyunların arasındaki çobanlar. Bu resmin yaklaşık olarak milattan sonra 950 ve 1200 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Utah'taki kaya resimleri arasındaki en ünlü olanmış. Pek çok modern sanatta da bunun replikalarını kullanmışlar.
benzeyen şeyler bence buraya geliş gidiş yolları, kanyonları gösteriyor. Orada kocaman bir tane boğa var. Görüyor musunuz boğayı ne kadar detaylı çizmişler? Boğam avlanmış bak. Sırtında da 2 tane ok var. Bunları bu kadar detaylı olarak çizebilen insanların, bazı insanları, hepsini değil, bazılarını çok düzgün çiziyorlar. Kısacık bacaklı, kısacık kollu, hatta kolsuz tuhaf şekiller olarak çizmeleri çok enteresan geliyor bana. Büyük Buffalo'nun oradayız. Big Buffalo. Bu yuvarlak neyin işareti? Ya da bu. Ya da bu ne? Bir oyun mu? Peki bu Big Buffalo, yani Büyük Buffalo size neyi hatırlattı? Çatalhöyük'ün ilk bulunan şekli kırmızı boyalı buffalo. Çok benziyor. Böyle bir yere geldik. Bizim Antalya'da gördüğümüz adam kayalara benzer bir yer ama tepeden inmiyorsun. Bu sefer aşağıdan direkt yürüyorsun. Yani burada 1867 yılındaki adını okuyamadığım bir arkadaş buraya ismini yazmış. 1867'de buraya gelmiş, resim yapmış. Muhtemelen o atının üzerinde gelen kovboy olabilir buraya gelen. Bu arada yan tarafında keçi ya da geyik gibi bir şeyler var, görüyorsunuz. Sırtında da mızraklar var. Avlamışlar. Bak, pregnant buffalo burada. Hamile buffalo bu. Bak. Karnında yavrusu var. Boynuzlarıyla beraber. Pregnant buffalo. Ama şu arkadaş kimmiş çok merak ettim. Bilmiyoruz ama artık o da tarih olmuş. 154 senelik bir yazı bu. Yani Amerika'nın tarihinden daha eski. İlk buraya gelen insanlardan yazılmış bir yazı. Büyük bir ihtimal bunları o yaptı hepsini. Çünkü aynı tarz noktacıklar şeyler. Ama bunları daha farklı birileri yapmış. Peki biz buraya nereden geldik? İşte buradan. Çalıların çırpıların arasından ne zorluklarla geliyoruz biz buralara. Hep sizin için. Yalan söyleme. Hep sizin için. Hayır. Kendimiz için de. Çok iyi olacaktı. Yere yapışacaktım neredeyse. Önce eline bak. Sonra diğerine bak. Ama sürekli o zaman gözlerin bir aşağı bir yukarı yapması lazım. O zaman gözlerim böyle oluyor. Yap bakayım sen nasıl yapıyorsun? Bir aşağı bir yukarı. Sen kafayı sallıyorsun, hep kameraya bakıyorsun, olmaz ki. Bir yere bak bir yukarı. Ya tamam. Allah Allah. Allah Allah. Ben bundan da bir anlatamam. Ne andaçı? Ağaç anlatıyorum. Ya yürü git, bunlar hep her yerde aynı. Buradan da böyle bir andaç Bu aldık. Pregnant Buffalo ve Big Buffalo andacı. Evet. Herkes bize soruyor. Amerika'da hayat nasıl? Amerika'da yaşam nasıl? İnsanlar filmlerde gösterildiği gibi mi diye. Gösterelim size. Önce bizim evdeki Amerika'dan başlayalım. Akşam oldu. İşten dönüldü. Ne yapıyorsun? Maillere bakıyorum. WhatsApp'a bakıyorum. Ayakları uzattın. Aynen öyle. Öyle takılıyorsun işte. Şu anda Cleveland diye bir kasabadayız. Halk ne yapıyor? Bakın. Sokakta bir Allah'ın kulu yok. Yok yani. Arkamda kalabalık piknik masalarından oluşmuş bir park var. Çok büyük bir ihtimal bu kasabanın bütün halkı burada bir eğlence olduğu zaman, işte maç olduğu zaman, bir piknik olduğu zaman, Halloween'i kutladıkları zaman, Christmas'ı kutladıkları zaman, aklıma gelmiyor. Yani bir sürü şey kutladıkları zaman burada buluşuyorlar. Burada ortak bir etkinlik yapıyorlar. Herkes birbirini tanıyor zaten. Köyde bir tane market vardı, girerken gördük. O da kapalıydı. Çünkü herkes zaten alışverişini yapmış, evine gitmiş. Adam açık durup da ne yapacak? Yoldan geçen birilerine bir şey mi satacak? Şurada bir basketbol sahası var. Orada bir çocuk parkı var. Orada Cleveland Rocks dedikleri işte piknik masalarının olduğu bir yer var. Arkada bir beyzbol sahası var. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi neredeyse her evin bahçesinde bir tane karavan var.
İnsanlar eğer hafta sonlarını burada aileleriyle birlikte bir maç vesaire gibi bir etkinlikte geçirmiyorlarsa karavanlarını atlayıp civar yerlere gidiyorlar ve çocuklarıyla, aileleriyle piknik yapıyorlar. İşte bir gün kalıyorlar, 2 gün kalıyorlar, geliyorlar. Amerika'da hayat böyle geçiyor. O filmlerde şehir merkezlerinde gördüğünüz keşmekeş, koşuşturmaca, birbirlerini öldürme, vurma, soyma, herkesin birbirinin kuyusunu kazma olayı buralarda pek görünmüyor ya da en azından biz görmüyoruz. İnsanlar sakin, rahat, huzurlu bir hayat yaşıyorlar. Sabahleyin saat 5-6 gibi arabalar hareket etmeye başlıyor kapılarından. Biz karavanda olduğumuz için görüyoruz çıkışlarını. Akşamleyin saat 4-5 gibi herkes evine giriyor. Kimi kapısının önünde arabasını tamir ediyor. Kimi çocuğuyla kapının önünde basketbol oynuyor. Kimi arka bahçesindeki trambolininde çocuklar zıplarken içeride televizyonunu seyrediyor, gazetesini okuyor. Öyle rahat, sakin bir hayat yaşıyorlar aslında. Belki bizim görmediğimiz işte bar, restoran gibi bir yerleri vardır. Canları sıkıldığı zaman kasaba halkının gidip takıldığı, kahve içtiği, çay içtiği, birlikte muhabbet ettiği. Onu da henüz görmedik. Bu kadar. Başka bir şey yok. Dinozorların bulunduğu yere giden yol. Evet, bir 9-10 milimiz daha var. Yolda böyle bir taş gördük. Allah Allah, neymiş bu diye durduk. Jurassic National Monument areadayız. Yani Jurassic Ulusal Anıt yerindeyiz. Burası dinozorların bulunduğu yer. Binlerce dinozor bulunmuş burada ve çok fazla kemik bulunmuş. Bütün dünyadaki doğa tarihi müzelerine buradan kemikler gitmiş. Biz bugün pazartesi günü geldik. Kapalı. Tamam dedik. Gece yatarız burada. Yarın açılır. Meğerse perşembe açılıyormuş. Bize kapalı kapılar ardında yürüdük girdik valla, bilmiyorum ne olacak. 80 ile 110 milyon yıl arası öncesinde bu alanda dinozorlar koşturuyorlarmış. Aynen böyle. Umarım bir tane T-Rex gelip bizi yemez. Parkta geziyoruz. Pek fazla tabii ki bir şey görünmüyor. Burası quarry, yani maden. Dinozor madeni olarak geçiyor. Açık havada hiçbir şey ellemeyin diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda yürüdüğümüz bu alan gerçekten bir zamanlar çeşit çeşit dinozorların olduğu bir alanmış. 100 milyon yıl önce. 110 milyon yıl önce. Hepsi kayalaşmışlar, fosilleşmişler. Haluk şimdi oradan bir tane drone uçuracak ve bize çevreyi gösterecek. Açık olsaydı şu 2 tane yerde ve bu tepedeki binada kemiklerin orijinal hallerini görebilecektik ama açık değildi. This is the quarry where it is now. Back over here is where the quarry started. Back in about the 30s when the first excavation started. The active site is where the current research team has been working. Thank you very much to open it here. Oh yeah, you're welcome. It's very nice for us because really it's a hard way to come with an RV, and we saw it close.
Şu anda Ghost Rock, Hayalet Kaya'nın önündeyiz. Moab'a doğru gidiyoruz. Moab'ın orada Arches National Park var zaten. Oraya geçeceğiz. Bu Ghost Rock diye geçiyor. Hayalet Kaya. Karavan ne bulursa taşıyor. Kendisini taşıyor, arkasında bir tane 4 çeker taşıyor, 4 çekerin üzerinde bir tane ATV, ATV'nin arkasında bir tane bisiklet var. Her türlü yola giderim diyor yani. Bir kovboy düşünün. Sığır sürüsünü giderken akşamüstü karanlıkta dimdik bir şey görüyor bomboş arazinin içinde. Beyaz. Sen olsan ne düşünürdün? Hayalet. Evet, o da öyle düşünmüş. Hayalet. Buranın adını Hayalet Kaya koymuşlar. Hayalet Kaya'nın hemen altına bir tane kulübe yapmışlar. Bu civardaki bütün araziyi yönetmişler. Sibel kardeşler. Burada hala insanlar sığırlarını eski kovboylar gibi gidiyorlar. At üstünde aynı şapkalarla, yine ellerindeki kementlerle. O bildiğiniz mesela filmlerindeki gibi. Aynen onlar gibi. Ho ho ho. Ve hala o western filmlerindeki gibi rodeolar yapılıyormuş bahar zamanı. Ama biz maalesef sonbaharda olduğumuz için yakalayamayacağız onları. Burası milyonlarca yılda kum taşlarının rüzgarla beraber kayaların etrafında dolaşırken onları aşındırmasıyla oluşmuş. Burası 7270 rakımlı tepe. İşte tam da şu aşağıdan, o kanyondan sığırlarını güderek buraya geliyorlarmış. Sonra karşılarına birdenbire bir tane bu, bir tane de bu çıkmış. Adamlar ne yapsınlar? Hiçbir şey görmemişler ki. Hayalet zannetmişler bunları. Ama şimdi o iki kayanın arasından kocaman bir otoban geçiyor.